Merhaba arkadaşlar. Tekrardan ben buradayım. Bir hesap inceleme daha. Bir tık daha artık eski hesapları inceleyeceğiz ve eğer ki bir eski hesabınız varsa insanlar ilerideki zamanlar hangi hataları gerçekten kolay kolay düzeltmeyecek diye videolar çekiyoruz. Açılışlar, sandık açılışları falan bu tarz şekilde hesaplarınız da varsa Instagram'dan çekinmeyin ve bana yazın. Ama videoya geçmeden önce birer tane beğeni ve abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni atmak ve abone olmak ücretsizdir. O yüzden bana bir destek oluyor. Şimdi hesap incelemeye geçiyoruz. Arkadaşlar 1842 gün. 1842 gün VIP 16. Şimdi bunu böyle bakarken çok kötü görünüyor. Ama paketler çekilmiş mi? Neler çekilmiş? Onu bakmamız lazım. Şimdi burada kralın taç giyme töreni 100 dolara kadar çekilmiş. Yani 50 dolar da çekilmiş. Buradaki paketler hiçbiri çekilmemiş. Burada sadece %50 kristal madeni var. Ve buradan da paketler çekilmemiştir. Tabii ki hiçbirini Fatih'in iradesi buradan duruyor. Tedarik deposundan da sadece mücevher tedariği alınıyor. Yani dolayısıyla bu hesap neredeyse bir ağızda olsa para harcamayı yapmıştır arkadaşlar. Ve en azından benim hesabımdan daha fazla para yatırım yapılmıştır bu hesapta ama VIP'si gerçekten çok geride. Yani bu geride olma sebebi nedir bilemiyorum ama gerçekten yani abi bu kadar VIP 16 en azından burada 1800 günde VIP 17 olmalıydı yani. Daha yeni bile VIP 16 olmuştur. O yüzden dostum bu VIP gerçekten düşüktür. Ve şu ana kadar yani senin VIP 17 ile burada her gün 3 tane malzeme tercih sandığı ve hatta krallığın buffları mesela eğitim hızı, eylem puan sınırı ve tüm hasarı ve VIP 18'den de bu kadar buff'ı kaybetmişsin. Bu büyük bir yanlıştır gerçekten. Bunu artık telafisi kolay kolay değildir. Yani eğer ki zamanında yapmasaydı. Geri kalan üstünde çok fazla bir kaynak yok. Sadece altın çok fazla var. Bunun nedeni de bilemiyoruz ama göreceğiz. 80 milyonluk bir hesap 4 milyar 340 milyon. Birleş puanı sahiptir bu hesap. 1800 günde yani benim hesabımızın eşit bir yaşı vardır aslında. 79 benimki de ID'm 76. Yani ben neredeyse 20 gün 15 gün bu hesaptan daha yaşlıyım. Bu kadar söyleyebilirim benim hesabım. Ama 10 milyar 200 milyon leş puanı var. Tabii ki ondan değil ama şimdi benim KP'm çok daha yüksek. Yani ben böyle bir şey düşünüyorum. Ben çok az para harcayan bir insanım. Ve neredeyse son kaç KYK'da sadece son 4-5 KYK'da sadece ben 5'er dolar belki 10 dolar para yatırıyorum. Başka bir şey yatıramıyorum. Leş puanı da gerçekten düşüktür. Yani bunları söylüyorum. Lütfen algılamayın, ben sadece doğruları ve yanlışları söylüyorum. Ekipman S seviye, komutan, bina teknoloji, teçhizatlar da A seviyede. Bu hesap 22 milyon bir ölüsü vardır. Güne göre 22 milyon ölü sayısı iyidir, fena değildir ama yine de daha yükseltebiliyor. Kıta ayrıntılardan burada mesela 400 kat T5 kuşatması var. Burada ve buradan da 1100 tabii ki kuşatma T2 var. Şimdi burada 400 kat kuşatma T5 hiçbir şey yaramıyor. Belki mancanik bir kıtası vardır. Onu bilemiyoruz. İlerideki zamanlar söylüyorum ama ben her zaman söylüyorum. Bu oyunun bir bug'ı olursa T1 mancanik ya kuşatmadır. T1 kuşatma üretiyorsunuz KYK'da kendiniz bunlar yani öldürteceksiniz ve ölü sayınız yükselecek arkadaşlar. Bunu da size söylemiş olayım. Bu hesapta ilerideki şehirde hiçbir şey yanlış değildir arkadaşlar. Çünkü her şey full artı fulldür. Buradaki malzemede marketlerden ya VIP'de haftalık ücretsiz sadece kaynakla satın alabilecek tüm şeyleri de almıştır. Hesabın içinde geçelim. Hesabın içinde üstünden de bir kaynak yok. Üyelerden de çok fazla bir kaynak yok. Bu kaynaklar nereye gitmiş bilemiyorum. Ama ya farm hesabı açmalısın dostum ya bu kaynaklar gerçekten yani iki hızla zaten sen de biliyorsun. İki hastane bu kaynaklar bitiyor arkadaşım. Bundan bir şey yapacak bir şey yok. Hızlandırmaya bakarsak hızlandırma da eksiktir. 271 gün genel hızlandırma ve 48 günde tabii ki eğitim hızlandırması var. Yani daha dolayısı hızlandırma da yok, kaynak da yok bu hesapta. Bunların nedenleri bilemiyoruz ama gerçekten bu düşüktür. Ve her zaman hesaplarınızı güvence almanız gerekiyor. Yani 400-500 gün altında hızlandırma olmaması gerekiyor. Bunu herkes biliyor artık. Kaynaklar en azından birer ikişer milyar kaynak çantada üyelerden olmalıdır. Bunun sebepleri de çok basit. Göç ettiniz o KYK'da savaşmanız gerekiyor. Güçlendirmelere bakarsak güçlendirmeler de fena değil. 12 tane %50 tak kapasitesi var. Bir tane de %10 saldırısı vardır. Fena değildir. Benim yönüm her zaman savunmaya tarafındadır. Biraz daha pahalıdır ama yapabiliyor. Ekipmanlarda S seviyede yazmış. Bakalım ekipman neler var. 2 süvari burada duruyor. Bir piyade burada duruyor. Bir piyade de buradan duruyor. Yani 2 süvari, 2 piyade, bir okçu vardır bu hesapta. Tabii ki. Ama burada ekipmanlar kaç tane? Ve bir tane de mancanik burada duruyor. Yani bir tane kuşatma,
tabii ki birimi de vardır arkadaşlar ve 2 taneyi de kritik atmıştır. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz. Çok güzel bir şeye denk geldik. Yani en azından bir tane mancanik kuşatma yani sahip olan bir hesaba girdik. Şimdi burada teçhizatlar tabii ki ondan sonrası bakacağız. Bakalım teçhizatlar neler vardır. 408 tane teçhizatı vardır. Morlar mavileri satarsan senin için daha iyi olacak. Çünkü bunlar hiçbir şey yaramıyor. Bunu sen de biliyorsun artık. Burada hesapta bakabileceğimiz şeyler 326 tane altın anahtar, 130k sadece eylem puanı vardır. Bu anahtarlar pek fazla bir şey yaramıyor ama yine de kalıyor arkadaşlar. 21 tane de pasaport burada duruyor. Geri kalan altın kafalara bakarsak altın kafa 18 tane altın kafa vardır. Ve bakalım buradan neler yapmış bu hesap. Komutanları gerçekten merak ediyorum 1800 günde. Şimdi böyle bir Mancanika Gacamada var abi. Gacahmada. Burada böyle bir ekipman yapmıştır. Ekipmanı gerçekten çok sağlamdır. Yani Mancanika'nın ve burada bildirimlere bakarsak sadece leş sayısı arkadaşlar 4 milyon 161 bin. Buradaki fulllediği an yani uzmanlık süresi 17.04.2025. Şu an 11. ayı bitiriyoruz yani 12 aya gidiyoruz. Yani neredeyse 8 ay 7 ay 7-8 aydır bu hesap bu KYK'larda oynuyor ve leş sayısı sadece 4 milyondur arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim şey budur. Şimdi burada bu komutanı geçiyoruz. Bayki'nin ekipmanları da yine aynı şekilde ve burada 03 bakın 03.09.2025 yani neredeyse arkadaşlar 2 ay olmadı. 2 ay bile olmamış. Fullemiş bu komutanı ve 2 milyon leş sayısı var. Yani arkadaşlar benim demek istediğim budur. Peki 7 ay 8 aydan süren bir komutanı var mı? Maalesef hiç yok. Ama şimdi burada 11 ayda kastığı ekipman ve tabii ki leş sayısı 4 milyon olduğunda ben hiç pek umutlu göremiyorum bu Mancanik işi. Mancanik işi ben baya tartıştım ve bunu da her zaman söylüyorum. Mancanik işi sadece yüksek sitlerden balların arkasına koyacaksınız arkadaşlar. Eğer ki 6 kıtanız olursa 5 kıtanız olursa ya 4 kıtanız olursa 5. kıtayı bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bir tık daha belki yardımcı olabiliyor. Belki de olamaz yani. O yüzden çok fazla Mancanik'e hiçbir zaman yatırmanızı tavsiye etmem. 7. kıtadan 6. kıtadan bunu kullanabiliyorsunuz. Diğer ekipmanı gerçekten güzeldir. Diğer ekipmanlara bakarsak piyadenin Liu gerçekten güzel bir ekipmanı vardır bir seviye. Üçüncü setine bakarsak bir Suare seti vardır burada. Suare seti de hepsini böyle bir şekilde ve sadece bir tane kritik vardır. Piyadenin son seti de böyle bir şekildedir. Şimdi 5. kıtası arkadaşlar burada 5. kıtası da okçulardan yapmış böyle bir şekilde yine de bir problem değildir. Okçunun tabii ki problemi bu iki ekipmanda ki bunlar setten haricidir. Okçular her zaman setten dahil. Her zaman bu ekipmanlar set olacak. Çünkü buradan da %5 bir okçu sağlığı alıyor. Bunu kritik atmış. Kritik attığı halde eğer ki bozarsan materyalin tamamını geri veriyor. Ne harcadıysan onu geri veriyor arkadaşlar. Ve buradan da bir set daha var. Yani 6 set vardır bu hesapta ve 5. seti de böyle. Şimdi bu hesabın eksiklerinden bakarsak arkadaşlar taslaklar. Taslaklar oldukça eksiktir. Yani burada bu ekipmanda hiçbir taslağı yoktur arkadaşlar. Burada taslağı vardır. Buradan da taslağı vardır. Burada hiç taslak yok arkadaşlar. Morlar bir idare ediyor ama yine de o kadar da değil arkadaşlar. 4. set 5. setinde de hiçbir taslak yok arkadaşlar. 6. setinde de bir taslak yok. Şimdi sen birçok yatırım buraya yaptın. Yani bir mancanik ekipmanı yaptın ve burada bir çok fazlasıyla yatırım yapıldı. Ama yatırım yapıldığı halde de o verimi vermemiş. O verimi ya o materyali buradan harcadığında eğer ki o 5 kıtayı yükseltseydin ve o 5 kıtanın ekipmanları yani bir daha taslakları sadece yapsaydın çok daha güzel bir yerlere gidecekti ve leş puanlar tabii ki daha yüksek olacak. Komutanlara bakarsak burada Hugo Bing, Arthur Pendragon var, Nevski var, Juana Fark var. Buradaki kıtaları gerçekten merak ediyorum. Neler çıkıyor? Ben buradan direkt bunları böyle bir şekilde valalız böyle yapalım. Arkadaşlar ve kıtaları görüyoruz. Bayki Lioche, Juglian Herman, Ragnar Scipio, Hugo Bing, Arthur Pendragon ve buradan da Nevski Juana Fark ve buradan da son 6. kıtasıyla burada bu birimleri tabii ki kuşatma birimi de oynuyor. Peki benim amacım budur her zaman. Bir free to play Mancanik oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor ama pek bir mantığı yok. Yani leş puanın düşük alıyor. Leş puanın düşük aldığı anda arkadaşlar 2 rapor 3 rapordan değil bu oyun. Bu oyunun en azından 100 tane raporun güzel olacak, bir tane de Mancanik gelebiliyor. Ancak böyle bir şekilde ben 10 tane rapor alıyorum ama 10 tane tabii ki düzgün oluyor.
Yani 100'er 200'er yapıyorum. Ama ben 5 kıta ile açık alanda savaşırken sen o 10 tane raporu aldığın süreçte ben 100 tane alıyorum. Çünkü daha hızlı savaşa erişiyorum. Daha hızlı bir şekilde düşmanı eritiyorum. Daha hızlı bir şekilde geri dönüyorum. Ve Mancani'nin 8 saniye kurulması ve 8 saniyede bozulması 16 saniye kaybı var her seferinde. Ve özellikle bu düşük seedlerde sürekli sana fokus yapan bir krallıklarda oynadığın süreçte çok daha kötü bir sonuçlar alıyorsunuz. Şimdi bu hesapta ben bir şey puan verirsem arkadaşlar, leş puanından bir şey diyemiyorum. Leş puanı güzeldir. Yine de yani bir şekilde idare ediyor. VIP'si çok düşük. Ekipmanların taslakları gerçekten felaket yani. Çok düşük oldu. 6 tane ekipmanı vardır. 6 seti vardır ama taslak hiç yok ekipmanlardan neredeyse. Ve bunları daha düzgün bir şekilde yapabiliyordu. En azından bir set, yani bir kıtayı oynamıyorsan o seti bozacaktın, sonra mancını yapacaktın. Çünkü taslaklar her şeyden daha önemli. Komutan ne kadar önemliyse, ekipman ne kadar önemliyse taslak da o kadar daha önemlidir arkadaşlar. Hesabın bir puan verirsem ben 7 puan veriyorum. Çünkü emek işidir arkadaşlar. Bu 7 puanda da VIP düşük olduğundan taslaklar, ekipmanın taslakları, okçu ekipmanları düşük, yanlış olduğu halde 2 tanesi ve komutanlardan tabii ki güzel bir şekilde yapmıştır. Ama buradaki mesele genel harcadığı ya bu şey komutanlardan mesele metada bir tane kıta, 2 kıta, 3 kıtası var. 2 kıtası hiç metada değil. 4, 5. kıtası da 6. kıtası da böyle bir şekilde, yani Gaja ve bundan yine de bir şekilde bir şey diyemiyoruz ama yine de kıtaya, metaya girmiyor arkadaşlar. Komutanları böyle olduğu halde böyle olacak. Kinshi yok. Aşil yok. Mesela bu tarz komutanlar gerçekten bu hesaplara değer katıyor ve çok daha fazla kape kastırabiliyor. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.